çevirdiler. Geliyoruz, bizi bekleyin. Misafirlerimiz olacak. Bizi sevmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Anladınız mı şimdi olayı? Bu fiyata, bu performans. Şuraya bir alkış alalım. Ya. Merhabalar, hoş geldiniz. 2 tane ayıcık görüyorum orada. Biberin ve bibere dair her şeyin başkenti Budapeşte'den sevgiler. Bu Macar mantısı Yahudi cemaatinin bütün üyeleriyle yaşadığı bir yer. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşı minyatürü var burada. Evet, bar. Buraya bir eko alabilir miyiz lütfen? Bar. Ambiance. Hello. Yataktan kalktık, kendimizi havalimanına bulduk. Biz bu hafta sonu bir yere kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz Onur? Doğuya. Biraz doğuya. Budapeşte'ye gidiyoruz. Oradan paprikaları toplayacağız. Orada arkadaşlarımızla buluşacağız. Ufak bir gezi yapacağız. Bu görüntümüzü maruz görün. Budapeşte'de daha enerjik geliyor olacağız Evet, efendim. bir uçmadan enerjimi toplayamıyorum. Enerjimizi toplayamıyoruz abi. Bir de biraz zor yakaladık otobüsü falan bu arada. Hani Koştura koştura geldik. Orayı da gösteremedik size geldiğimiz sırada ama olmuş ya, yeni gelmiş, hiçbir şeyini çıkarmıyorsun. Normalde Evet. X-ray'de bütün elektronik aletleri çıkarırsın ya. Avrupa'dan Avrupa'ya giderken elektronik aletlerinizi çantanızdan çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Saatinizdir, kemerinizdir. Onlar zaten Laptop, ellenmiyor. kameralar, her şey içeride kaldı. Direkt Ben çantaya şok. koyduk, geçtik. Sıvılar bile çıkmadı Sıvılar bu arada. bile çıkmadı. Sıvılar da çantanın içinde. Mis gibiydi. Böyle ben bir göt oldum. Şimdi uçağa geçeceğiz. Zanatın ve zanatçının başkenti Berlin'den, paprikanın ve paprikaya dair her şeyin başkenti Budapeşte'ye olan yolculuğumuz başlasın. Ya ben çok kötü hasta oldum abi. Ben yaklaşık 2-3 aydır hiç hasta olmuyorum. Hasta olacağım tuttu. Değil mi? Mahvolduk, perişan, o kadar yoğun. Onur'a çok yoğunluktan hasta olduk zaten. Bir de ona git buna git, onunla iç bununla iç derken. Onur'a geçirmeye çalışıyorum ama henüz başarılı bir şekilde virüsü Onur'a bulaştıramadım ki ben rahatlayayım. Direniyorum arkadaşlar. Günde 3 tane vitamin. Evet arkadaşlar, klasik bir Ryanair vakası, biri yine boku yedi. Kapıdan çevirdiler. Baskı gibi bir şey var. Uzun ince bir şey getirmiş yanında. Ama dediler ki bu bagaj, kabin, çanta uymuyor kardeş. Fazla büyük dediler. Ama yaklaşık 100 gramlık bir şeydi. Ama almadılar. Evet Ece Hanım. Buradayım. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar biz ne yaptık biliyor musunuz? Bu sefer para ödedik ve koltuk aldık Ryanair'den. Artık birlikte uçacağız. Artık birlikte uçacağız. Geldik, bu arada size de göstereyim. Geliyoruz, bizi bekleyin. Ben uyumayı planlıyorum şahsen. Ben de Netflix'ten dizi izleyeceğim. Konforlu bir uçuş. Once again, very good morning, ladies and gentlemen. You are Evet arkadaşlar, welcome to Budapest. Hoş geldin. Şimdi ne yapacağız? Otobüse bineceğiz. Havalimanına otobüs 32 dakika sürüyor bu arada. Dümdüz 2 durak. Öyle gideceğiz. İsteyen otobüs metro da yapabilir. Kaldığı yere bağlı olarak ama merkezi bir yerden tuttuğumuz için otobüse dümdüz gideceğiz. E100 müydü? Öyle bir şeydi. Yüze mi? E100 mü ne? Ha, şimdi çekeriz zaten. Bir de arkadaşlar şey varmış. Bolt burada da geçiyor. Eğer Bolt şeyiniz varsa, uygulamanız varsa buradan direkt taksi çağırarak, uygun oluyor çünkü fiyatları da. Böyle şey yapabilirsiniz. Şimdi bilet alacağız. Şöyle mor makineler var. İndiğiniz zaman direkt görürsünüz, sağınızda kalıyor abi. Kartla da ödeyebiliyormuşsunuz. Aynen. Rize'ye bineceğiz. Airport Express diye geçiyor. Aynen. Buradan Direkt biletinizi alabiliyorsunuz. şehrin içindeyiz. Ama ne kadar olduğunu şu an bilmiyorum. Ben en son yaptığımda 4 euro mu 4,5 euro mu neydi? Göreceğiz. 2200 fotin diyor. Yani bir fotin 400'müş. 5 euro yapıyor. 5,5 euro yapıyor. 4,5'tan 5,5 euro olmuş. Enflasyon. Budapest bitti. Avrupa kanı alıyor. Aha, nasıl otobüse bineceğiz? Bu arada şöyle bir detay öğrendim Onur. Burada sadece 100 biletleri satılıyor. Evet. Yani başka bilet zaten almıyorsun. alamazlar. Bu kadar Çünkü sürecin uzun sürmesi. çok küçük bir yer değil mi? O yüzden de direkt gidiyorsunuz, merkeze iniyorsunuz ve merkeze inen otobüste Geri kalan 100 merkezde, zaten aynen yani. öyle. Geldik anam. Bas bakalım. Basıyorum. Continue. Folya çatas. Continue. Bu. Single. 3 day past. Tamam, single ticket. Airborne shuttle diyorum. 2 tane diyorum.
Budur değil mi? Budur. Ne diyorum? Sonra buraya. Geldi. Şimdi bunları okutacağız bir yere bu arada. Evet arkadaşlar. Evet şöyle bakın. Yani 2 bilet bu kadar oluyor aslında. 11 euro verdik. Benden de zaten Türk kartıyla ödedim. 433 lira kesildi. Öyle mi? Aynen. Biz 2 durak gideceğiz. Şuradaki Astoria'da ineceğiz. Evet. Ama 2 durak daha gittiğinizde şehir merkezi denilen yere gidebiliyorsunuz. Böyle güzel, soğuk ama güneşli bir Budapeşte gününden. Evet. Hepinize tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Biz burada 2 gün, 3 gün 2 gece kalacağız. Birazdan ekranlarınızda misafirlerimiz olacak. Arkadaşlarımızla buluşacağız burada Türkiye'den. Sonra da onları da Berlin'e kaçıracağız. Sonra onları da Berlin'e kaçıracağız. Aynen öyle. Bu arada şöyle bir saçmalık var. Dörtte Bu gidiyoruz cidden abi. büyük bir saçmalık var. Özellikle Budapeşte'deki yerler. Biz Airbnb'de yerimizi ayırttıktan sonra fark ettik. Ama sonra diğer yerleri de kontrol ettik. Evet. Hepsi yaklaşık 3-4 arası. Abi evlere girişler 4'te. 11'de çıkış 4'te giriş diyor. 4 ne yaptın abi sen? Uyumaya girerdik. Uyumaya ya. giriyoruz. Resmen bir gün boşuna para veriyoruz gibi. Bu kötü bir şey. Burada da haberiniz olsun. Şu an İşler saat 11 ama. 12.30. Bizim yaklaşık 3,5 saatimiz var. Bir 20 dakikaya şehrin içinde olacağız. Yaklaşık 3 saat takılmamız gerekiyor kafelerde. Eskiden en geç 2'de falan gidiyorduk. Evet, Daha normalde önce de zaten bu geldim işin arada. bütün dünyada 11 ile 2. 11'de çıkarsın, 2'de girersindir. Ama burada biraz değişik ve sıkıntılı. Neyse az kaldı. Biz birazdan ineceğiz. Yanımdaki adam maske takıyor ve zombi istilasına uğramış. Şimdi kafası aşağıya. Ben de hastayım. Hangimiz kapışır? Hangimiz kazanır? Sen verdin bana bence o hastalıkta o kadar güçlü değil şu an elin. Yarısı bende mikropların. Evet kurlara baktım. Çünkü Prag'da başımıza gelmişti. Böyle ayakta sevmeye çalışıyorlar. O yüzden şimdi burada 360'dan bozuyorlar. İnternette 400 yazıyor. Yani 380'e buluruz bence. 380-390'a. Şurası çok güzelmiş bu arada. Bak Otel Astoria. Bakar mısınız mimariye? Aynen. Tam bir Grand Pera değil mi Taksim? Aynen. Şu anda da öyle bir caddede yürüyoruz. Şimdi Astoria'nın orada indik. Durağın ismi zaten Astoria'ydı. Bir tane kafeye gideceğiz Sukruton diye. Kahveleri güzel, tatları çok güzel. Bir de şarj olalım hani bir enerjimiz yerine gelsin. Sonra buluşacağız arkadaşlarla. Çünkü onlar bayağı bir yürümüşler. Evet biz o kadar yürüyemedik şu anda. Bizim şeye ihtiyacımız var. Evet çok güzel bakın böyle Beer Brothers. Şöyle çok güzel bir sokak var. Mesela şu sokak bana şeyi hatırlattı. Şişli'de iş anlarına. Biliyorsunuz Baksana, benim evet, çok adım yok, güzel şeyim ya. yok ama şu adını hatırlayamadım ama Şişli ya. Göleneksel. Geleneksel kıyafetler. Şu ileride gördüğünüz köprü. Size girse. Hayır. Burayı ikiye ayırıyor. Aynı Üsküp mantığı ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde olduğu gibi burası da köprüyle bağlanmış durumda yani. Evet bunlar da şeyler. Bud yani Bat ve Pest şehirleri. O da işte Budapest yapıyor. 2 tane şehri birleştiriyor. Şu an sesimiz büyük ihtimal çok kötü geliyor. Çünkü yanımızdan sürekli arabalar geçiyor. Mikrofonu da takmadık. Birazdan oturduğumuz yerde mikrofon takar öyle devam ederiz ki size de böyle güzel akıcı cillop gibi bir ses gelsin. O yüzden buraya kadar sabredenlere aşağıdaki linkten öpücük veriyoruz. Bizi sevmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Çünkü Benzemiyor muyuz bu arada? birebir aynı. Şu an seni bırakıp onu alabiliyorum. Bu arada geldiğimizden beri dikkatimi çeken şey evlerin çatıları arkadaşlar çok orijinal, çok güzel. Binalar çok güzel. Hafif böyle bir orta çağ esintisi var. Bir yandan da o Sovyet soğukluğu da var binalarda. Böyle evet Ece demişti buraya gelirken. Böyle bir Üsküp'ün büyümüş hali. Tabii Yunan esintilerinden arındırılmış şekilde. Çünkü buranın Makedonya ile hiçbir alakası yok. Üsküp daha Makedon mimarisinin de olduğu, en azından son yaptıkları şeylerde onların esintisinde olduğu şeyler var. Burası daha orta çağda Prag'la Üsküp arasında böyle gitmiş gelmiş falan. Şu ana kadarki izlenim bu ama çok güzel. Evet buranın tatlarını da yiyeceğiz. Tatlarını deneyeceğiz. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz ama Budapeşte maceramızı 2 video şeklinde izleyeceksiniz. Nasıl izleyecekler? Bu video olarak yani vlog olarak izleyeceksiniz. Bir de tam olarak bir hafta sonra size çok güzel bir doya doya Budapeşte turu attıracağız. Budapeşte'ye geldiniz, tekrar buradasınız. Evet. Nasıl? Ben çok seviyorum burayı. Keşke daha uzun kalabilseydik ama hani ancak bu kadar ayarlayabildik gün olarak hani iznimizin.
Belki hatta bir kere daha bile geliriz. Eskiden Üsküp'e çok sık gidiyorduk. Orası bizim böyle konfor alanımızdı. Kaçmayı çok seviyorduk kafa dinlemek için. yazlıkçı kapısı yani. Belki o hani rota burası olabilir. Çünkü Berlin'den uçtuğumuz zaman gerçekten çok ucuz bilet sürekli bulabiliyoruz. Evet. Evet. Her mevsimde bulabiliyoruz. Evet. O yüzden de bu arada Skruton şu köşedeki mekan arkadaşlar. Evet, bu arada bakar mısınız şıklığına? Bakar mısınız? Çevirdim sana Bak kamerayı. hava soğuk hani 3-4 derece falan. Dışarıda oturacak yer var kaldırımda ya. Almanya'da hani Berlin'de şu yok bak. Evet. Var da yani. Gerçekten biraz yakınlaşalım, bak çok güzel. Bak şöyle bir sokak arkadaşlar. Burası da güzel. Burası da güzel. Burası da böyle bir mekan. İlk tüyomuz bu olsun. Bir sonraki yemek tüyolarını diğer videomuzda bulabilirsiniz. Şimdi kim gelmiş? Kral mı gelmiş? İngiltere kralı. Skruton işte buranın ben sahibi diye bak Skruton Bookshop hatta görüyor musun? Bu kişi bağlantısı var burayla ve işte O zaman şey bu. Soylu. muhtemelen İngiltere ya da o soylusu. tarz bir şey yani bağlantıları olan bir arkadaşımız Bakın, diye. bakın, bakın. Bak en arkada ileride görüyor musun kırmızıyı? Kırmızı mı istiyorsun? Çok mutluyum, günün ilk kahvesini içiyoruz arkadaşlar. Kocamı getirdim buraya. Mikrofonlarımıza taktık değil mi? Evet evet, burada. Evet arkadaşlar, şöyle kahve, şöyle güzel bir tatlı. Neydi bu? Chocolate Mousse diye geçiyor. Buraya özel. Budapeşte de çok lezzetli bir Çok tatlı. güzel duruyor. Küçük gözüktüğüne bakmayın. İçi çikolata dolu. Efsane bir şey. Bir de vişneli gibi. Çok güzel kustu adam bu arada. Evet. Şimdi bunları gömeceğiz. Buraya gelirseniz. Ben de bir sandviç söyledim. Yine kahve. Kahvelerini beğendin mi? Evet. Ama aromalı. Güzel yani. Güzel ama değil Üçüncü mi? nesil. Türkiye'deki Üçüncü üçüncü nesil. nesiller gibi böyle. Evet. Sıradan Bayağı bir iyi. kahve değil yani. Normal bir espresso değil. Hemen şöyle bir bakalım mı? Bir bak bakalım. Bir şunu patlatır mısın lütfen? Yani patlama değil de pek. Şöyle göstereyim içini. Anladınız mı şimdi olayı? Evet. Güzel duruyor. Bütün yolu bunun için geldiğime yemin Burada ederim. fiyatları da Budapeşte'ye göre sanırım biraz daha pahalı ama gayet uygun yani. Hani Hala bir uygun şey yani. Yoktu, bir sıkıntı yoktu. Şu sandviç 2,5 euro. Kahveler falan da 3 eurodur büyük ihtimal. 2,5-3 eurodur. Öyle yani normal, sıradan. Ve Ece daha önce buraya geldiği için Ece de burası için biraz yüksek. Budapeşte de buradan daha ucuz yerler var dedi. Yani oradan hesap edebilirsiniz. Abi Bundan sonra gelecek bir şey fiyatları. söyleyeceğim. Güzel mi? Tabii hiç değişmemiş. Hesabı dedik. Evet, ne kadar tuttu? 4500 fotin. Yani yine 10. 11-12 euro, 11 euro, 12 euro tuttu. 2 kahve, 1 tatlı ve 1 sandviç. Yani şu an bence Yani- hala uygun. Cappuccino'lar bu arada 2,5 euro falandı. Gayet uygun. Budapeşte'yi seveceğiz gibi gözüküyor. Bu arada Burası bir sürü arkadaki, arkadaşlar ya. evet, arkadaki şey çok güzel bu arada. Yeşil tonları. İçerisi çok güzel. Biz böyle dışarıda oturduk ama içerisi de güzel. Bizi izleyenler sadece uygun yerler görecek. Bunu da buraya şimdiden Evet, imzamızı çünkü atıyoruz. Smart Shop. Smart insanlarız biz. Smart shopperlarız. Geçen gün Kopenhag vlogu izledik. Oraya gitmeyi planlıyorduk. Ulan 2 tane kruvasının 40 euro olduğunu görünce dedik biz mal mıyız? Gidelim. Burada yer içeriz. Hadi devam edelim. Tabii bundan sonra yiyeceklerimiz, içeceklerimiz için lütfen diğer YouTube videomuzda da beklemede kalın yani. Enerjiler alındı mı? Üf, hem de nasıl alındı. Yemin ediyorum 1,5 saat. Bu arada Rahri uçurttu bizi ya. Kestirmeden çat 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 yaptı. 20 dakika erken falan Biz indik ha. geçen yıl Rodos'a giderken de bir saat şey vardı, röter vardı ama aynı saatte indik. O zaman da demişlerdi. Nasıl bir kestirme varsa havada Ryanair sürekli kestirmeleri yakalıyor. Şimdi bugün de normalde uçuş 1,5 saat sürüyordu. Evet. Ama kestirmeyle bayağı 55 dakikada falan indik yani. Şey dedim ya hani Bu fiyata, bu performans. Şuraya bir alkış alalım. Bu arada şeyi de araştırdık. Skruton tabii ki sahibi değilmiş ama ünlü bir düşünürmüş. Felsefeyle ilgilenen, politik bilimle, political science ile ilgilenen falan. Onun hani idealarından, onun görüşlerinden oluşan o temada bir kafeymiş. Adam da British zaten, o yüzden kutsarken gördüğünüz resimlerde de. Onu da söylemiş Şu an olalım. soylu, yani o kutsamayı soylulara yapıyorlar genelde. Yok, çok iyi bir düşünürmüş abi. Çok iyi düşünmüş. Yani çok katkısı olmuş. Çok iyi düşünmüş arkadaşlar. Çok İyi düşünceleriyle. kırmış kafayı yani. Düşünceleriyle değer katmış. Bak gene güzel bir meydana geldik. Gördüğünüz gibi binalar Gel buradan Muhteşem gidelim bu ötesi. sefer. Aa bak şurası Şöyle. çok popüler bu arada. Popi, Paris'i neresi? Udu var. Paris'i Ud var. Eskiden Şöyle burası. gel böyle yakınlaştıralım hemen. Karşısı direkt. Bakın arkadaşlar şurası. Evet. Neymiş buranın muhabbeti ne? Ticari merkez gibi bir şey.
Hani o zaman dediğim tam tarihini hatırlamıyorum ama çok işlek bir yermiş. Öyle söyleyeyim. Şu anda da hala dükkanlar var ama eskisi gibi şey değil tabii. Şu an ne için kullanıldığını bilmiyorum ama Bu arada bir şey farkındasındır. Hani bazı yerler cidden dükkanlar bomboş. Hani bazı yerler, bazı dükkanlar ya da bazı binaların şeyleri komple boşaltılmış gibi böyle yani. evet. Ya. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar efendim. Hoş geldiniz efendim. Nereye salla? Nereye gidiyoruz? Sahile bu. Ama şey diyeceğim ya alt geçitte Sahile. uğraşmıyormuşum ya. Caddebostan sahil. Hadi götür bizi gittiğin yere. Budapeşte'nin ortasına balık tutmaya gidiyor gibi değil miyim? Uşağım. Uşağım. Sahil kenarına gidiyoruz bu arada. Eve 4'te gireceğimiz için saat daha 2. Evet, dolaşalım Bir dolaşacağız biraz. Turistiz ama. Merhaba. 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 Minel sana anı bırakıyoruz. Evet, Büyüyünce, büyüyünce izlersin. biz moruk olunca. Bu ne abi? Dünya, Mars. Dünya da değil. Evet. Bu güzelmiş ya. Ne bu? Bu ne de Mars mı bu? bilmiyorum ama koymuşlar gezegeni. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Hadi gidelim. Bak. Ama çok güzelmiş. Tam arkası köprü. Burada Çok fotoğraf da çekeriz. tatlı lokantalar var bu arada. Evet. Bak ayıcık. Kaşır Minel. Minel. 2 tane ayıcık görüyorum orada. Bugün böyle sahilden yürüme kararı aldık değil mi Onur Bey? Evet. Bir sahil İlk bir yapalım. seyir yapalım dedik. İskender mi? Büyük İskender mi? O kim? Zaten binalar şekil aşırı şekil su. Evet, Marriott şurada. Otel hemen şurada zaten karşıda. İkinci Petofi. Peto. Petofi. Vur gözüne geç. Devam. Ece Hanım fotoğraf çekiyor şu anda telefonla Instagram için. O yüzden 1 dakikanızı rica ediyorum. Reklam arasındayız. 1 dakika tam olarak 10 saniye sonra geri sayıyorum. 9. Evet bitti. Devam. Bak benim asabımı bozmayın. Elimde Vay, kamera. kalesi de orası mı? Efendim? Kalesi de orası mı? Evet. Saray Kale artık emin değilim ama bayağı ünlü. Bakın Yeşil Köprü orası işte. Orası mı Yeşilköy? Aynen. Bu arada ben o geldiğimde şuraya çıkmadım. Çünkü yani çok üşenmiştim ya. Ama biraz daha ilerinde o balıkçı yeri hani. Orası ama şey bayağı yüksekte dediğim yer. Bayağı bütün hani burayı görüyorsun kuş bakışı. Buradan pek görmüyorum da. Marriott da Marriott. Evet. Siz burada mı kalabiliyordunuz? Yok çok öyle girmeyelim detaylara ama nasipse bir ara kalmayı Çok düşünüyoruz. güzel ama manzaraya bakar mısın? Bir de yukarıdan gör burayı. Bakın size göstereyim şöyle biraz. Daha yakınlara gideceğiz bu akşam, yarın falan ama şöyle bakın. Böyle çok güzel. Güneşinde pek bir şey yok diyorlar. Bilmiyorum ama o şeylere gideceğiz ayakkabılara. Yerde ayakkabılara. Ben- Şu an çekiyor mu? Çok zoom yapmışsın yani. Yok çekiyor, normal çekiyor. Oralara gideceğiz. Yukarıda da çok güzel bira içilecek yer var. Oraya gideriz. Oraya gideriz. Şimdi benim sorum şu. Şu an ne kadar izliyor olsaydım. Şimdi Budapeşte 2 bölümden oluşuyor. Yani aradaki nehir 2 şehri birbirine bağlıyor. Bud ve Peşte şehirlerini ya da Pest şehirlerini her Evet. neyse. Bu arada evet, tramvayı şöyle sarı böyle bir eski tramvayları var. Evet, Şimdi sarı. biz hangi bölümdeyiz? Biz Bud'da mıyız? Peşte'de miyiz? Ay o ezberimde değil, ben onu hep karıştırıyorum ya. Bunu çözelim yarın. Biz daha nerede kaldığımızı bir bilelim. Niye? Hemen Ona 2 göre dakika çözelim. 2 dakika çözelim. Alman bayrağı. Vatanım. Biz şu an işte bilmem yazmıyor ki. Burada bir şey yok bu arada. Burası böyle. Biz Yani bunu öğrenir döneriz size. bak şuranın karşısı sadece şuradan ibaret abi. Geri kalan Orası her kesin şey Peşte'dir. Burası da bu da. geri kalan bütün her yer bu tarafta yani Aynen. köprünün. Yani gerçekten 2 tane bina var öyle söyleyeyim size. Köprüden geçiyorsunuz. Şu kale, saray var. Bir de Fisherman Bus Station diye bir yer var. Yarın gideceğimiz yer. İlerleyen dakikalarda görürsünüz. Öyle de bir şey. O zaman şey yani. Biz bunu öğreneceğiz. Ben size bu bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Bana güvenin. O Starbucks da güzel yere bu arada kapak atmış ya bak. Atmış. Olmadı bir yere otururuz diyeceğim de şu an Cihanlar bize 100 metre bindirdi. Hadi yetişelim. Onur yani böyle mal gibi kaldım dans ederken. Onur dönüp bakmadı bile. Ya hayat böyle bir şey işte. Biberin ve bibere dair her şeyin başkenti Budapeşte'den sevgiler. Ben bir şey söyleyeceğim. Sanatın olduğu tek yer yalnız Berlin değilmiş. Bakın Budapeşte'de de var. Şurada gördüğümüz o kale, o görüntünün. Buraya maketini, başarısız bir maketini yapmışlar. Bu arada ama ne kadar düşünceli. Görme engeli olan insanlar için de böyle yapmışlar. Çok kibar. Yeni bir başlangıç. Yeni bir... Teşekkür ederiz efendim. Bayağı topluyorum. Buradan Hatice'ye teşekkür ediyoruz. Şöyle bir... Yalnız ben onu Hatice abla ne yaptın?
Şöyle. Güzel oldu. Güle güle kullanın gözlük Onur Bey. değişimi. Şöyle bir poz alalım sizden. Oldu mu? Aynen kararıyor. Kararıyor değil mi? Evet. Güzelmiş. Teşekkürler. Güzel seçim bu arada. Leoparlı gibi böyle. Seksi olsun dedim bu. Poz ver. Bozuyormuş. Araba editi. Araba editi. Yeni arabamız. Bakın böyle yerler de var. Kıyı şeridinde ne kadar açıklayıcı bir konu değil mi? O demin Pinokyo çocuğun oradan neydi? Laszlo muydu? Muhtemelen kuralları falan vardır diye düşünüyorum Baksana yeni olmasına rağmen güzel yapmışlar. ben. Kasinolar. İtalyan restoranı sandım kazinoymuş. Böyle büyük bir meydana çıktık tekrar. Bak burayı unutmayalım, gelelim buraya hediyelik şeyler var. Bu arada burası çok kazık, çok pahalı. Şehrin içinde çok güzel. Tamam o zaman. Yani bizi paprika almak istemiştim ben buradan. Sonra işte o paprika pazarını keşfettim. Yerel halk satıyor direkt. Orada paprika 5 euro ise burada 15 euro tarzında. Ama bir magnetimiz var sanırım. götür. Tabii canım. Bak Vapiano var. Vapiano'ya oturabiliriz bu arada isterseniz. Bu arada şu ara sokağa da girebiliriz ha. Orası canlı gözüküyor. Şöyle bir şey keşfettim. Nasıl bir şey keşfettin? Şurada yazıyor. Wine Sky Bar. Evet. Hava güzelken muhtemelen yukarı katta Evet. arkadaşlar. Oraya çıkıyorlar. O büyük ihtimal komple Lunch terasta oluyor. şey oluyor. Muhtemelen. Güzel. Nerede bu? Hard Rock Cafe'nin hemen Hard üstünde Rock Cafe'nin hemen Budapest'te. üstünde. Zaten Evet. Bunu Hard buraya Rock ekledik. Cafe'de şurası. Bu arada bu sokak böyle devam ediyor. Alışverişin de olduğu bir sokak. Bütün dükkanların. Hatta ileriden sol yaptığın zaman sırf alışveriş sokağı var burada. Şurada Zara'nın olduğu sokak büyük ihtimal. Bak Fashion Street Budapest'te ileride yazıyor. Şu kafede buranın Starbucks'ı aslında bu arada Anna. Anna. Kahvecisi yani. Evet buranın Starbucks'ı. Böyle lip bar falan diye bir yer var. İçeride. Neymiş bu? Kendi rujunu yapıyorsun falan. Ben şok. Gözükmedi tabii hiçbir şey. Böyle kitapçılar var sokağında da. Bu arada buraya gelirseniz çimli kek yemeden de biz de yeriz diye düşünüyorum çimli kek. Kesinlikle. Evet. Tramvayları çok tatlıymış ama. Bir öneriyle geldik. Dostlar yemeği seven ve 80 kilo olan bir çift olarak Drum Cafe'ye geldik. Girip bakarsınız. İçinde bu arada bayıldık. Fiyatlar yine uygun. Alkol, kola yani her şey içebilirsiniz de. Bütün geleneksel çorbalar, paprikadan oluşan içerikli çorbalar da var aynı şekilde. İçerikleri de böyle koymuşlar. Görebiliyorsunuz. Eğer bir hassasiyetiniz varsa. Bunu istedik. Geleneksel yemekleri de var. Bunu da istedik. Çorba da istedik. Gelecek deneyeceğiz. Belki bir kere daha geliriz bilmiyoruz ama burada böyle göstereyim langoş çeşitleri de var. Yemeklerimiz geldiğinde gösteririz. Acıktık mı bu arada ya? Çok acıktık. Değil mi? Bayağı bir acıktık ya. Gömüşelim. Evet Ece Hanım. Ne yiyoruz? Şu an geleneksel. Bu Macar mantısı. Aynen. Bu da tavuklu bir, soslu bir Menüde yemek. demin gösterdiğim. Aynen. Bulaşımızı istedik. Afiyet olsun. klasik. Afiyet olsun. Langoşumuz. Seninki etliydi bu Bu arada değil mi? etli. Bu mantı aynı şekilde bunun etlisi. Aynen. O da aynı şekilde etli. Bu da gulaş. Ekmekte gulaş. Yaklaşık 10 euro falan yemek Aynen. başına. Hem Öyle bir uygun şey. hem de çeşitleri çok Bir fazla de burası olan bir bayağı yermiş. popüler bir yer sanırım. Sıra falan vardı önde gelirken. O yüzden buraya da yeşil ışık veriyoruz. Go go go. Nasıl insanlarla beraber geziyoruz ben anlamadım yani. Yemeğimizi yedik. Oh Bu doyduk. arada arkadaşlar kaldığımız Airbnb'ye 3 dakikalık mesafedeymiş burası. Çok güzel bir haber. Çünkü yemeklerine bayıldık. Çok fazla çeşit var. Çok hızlı Masayı geliyor. gördünüz. 4 tane çeşit vardı. Bir de langoş söyledik ortaya. Deneyelim diye. Yani açıkçası buraya özgü hani lokal tatları merak ediyorsunuz. Hani tek bir lokantaya girip bence orada hepsini yiyip çıkabilirsiniz. Çünkü her şey vardı değil mi Onur? Aynen. Her şey vardı bu arada. Daha çok çeşit vardı. 4 yemek, ana yemek. Bir langoş. 3 tane kolaya 70 dolar, 70 euro para verdik. Yani daha böyle Almanya'daki gibi fiyatlar. Hani Aha. şey için. Ama tabii yediğimiz şeyler de şeydi yani. Dana, et, kırmızı et, kırmızı et, Etti. kırmızı et. Tabii. O yüzden normal gibi. Şimdi Gelmişken de denemeden olmaz. tabii ki. Bu arada nasıldı ama? Bayağı Güzeldi evet ama lezzetliydi. sürekli yiyebileceğim şeyler değil. Ben yarın aynısını yemem. Açıkçası pizza tercih ederim. Paprikaları ama sos. Evet. O biberden yaptıkları sos Zaten cidden paprikalar burada ünlü biliyorsunuz muazzam ki. yani harbiden. Denemeden Biz şimdi evimize geçmek gireceğiz. olmaz. Hemen arka sokağa geldik. Şöyle güzel yapıların olduğu. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Vardık gözüküyor. Şurası. Aha Cihanlar buldu bile mekanı. Şimdi hazır mıyız? Heh, geldik. Evet Allah. arkadaşlar. Aman dikkat edin. Aman.
Vallahi kafa göz şey yarma şekli. Eğlenecek misiniz yazmış sana? Ha, çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Çok daha iyi. Binaya girdikten sonra ikinci kata çıkmanız gerekiyor. Hangi bina? Bu bina işte. Bunun ikinci katına çıkmamız gerekiyor. Bu genel bina. Ha, komple buradan çıkıyoruz, tamam. Buradan çıkalım. Şimdi burasının birinci katı oldu. Evet, birinci kat. Vay ama güzel. Evet, bu arada görüyor musunuz? Böyle bir yerde yan yana evler var. Geldik. Koridorun diğer tarafında karşınızda daire kapısını göreceksiniz. Şurası. Üzerinde 3 siyah anahtar kasası. Vallahi yoruldum. Ama cidden çok güzel bir yer. Evet. Buyurun efendim. Görüyorsunuz. Evet. Sinagogun yakınındayız ya, burada daha çok Yahudiler yaşıyor bu arada. Burası da böyle. Gene aynı şekilde Yine aynı içeriye bakan şekilde. cam var. Bakalım hemen bir kurcalayalım. Ne vermişler bize? Hiçbir şey. Baktım, çarşaflar falan çok temiz arkadaşlar. Tuvaletimiz de bu şekilde arkadaşlar. Yerleşelim, soyunalım, dökünelim, bir rahatlayalım. Sonra geri dışarı çıkarız zaten. Böyle bir asansörümüz var. Korku tüneli gibi. Konforumuzdan ödün vermiyoruz. Bu arada bir çıkalım, size anlatacaklarım var. Hadi çıkalım. Burası bu arada neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada gösterelim de karşısı arkadaşlar. Karşısı sinagog. Burası da içerisi Yahudi cemaatinin bütün üyeleriyle yaşadığı bir yer. Şöyle tabii ki hani insan davranıyorlar, hiç şey yok ama ben biraz şöyle şaşırdım. Böyle bir hani community building'inde, apartmanında Airbnb işletebilmeleri ufuk açıcı bence. Evet. Ama gerçekten dışarıya bakan cam yok. İçeriye bakıyor. Herkes birbirini tanıyor. Her şey içeriye bakıyor, herkes içeriye bakıyor. Bütün yatak odalarına, o yürüdüğünüz yerde hani içerileri görebiliyorsunuz. Böylece de hani korunaklı bir community binası yapmışlar. Malum Ve gerçekten yaşadıkları yani bütün şeylerden bu arada dolayı. geleneksel giyinenler de var aralarında. Ya da hani daha modern Hahamlar giyinenler de var. Hahamlar da var. Bu arada size dolandırılmamanız için şöyle bir bilgi vereyim hemen. Şimdi sinagogun oradayız. Oradaki meydandayız. Arkamda İstanbul Döner var. Hemen yanında şöyle bir change office var. Şu ana kadar bulduğumuz yerlerden en mantıklısı burasıydı. Burada paranızı çevirebilirsiniz. Çünkü nakite Benim ihtiyacınız oluyor. Canım, Yiyeceğiz. yarın düşüyor muyuz bunlara? Hatta benim şöyle bir önerim var. Hem bize de çok yakın. Sabah bence ilk bunu yiyelim kahvaltı yerine ya da kahvaltıdan sonra ki akşam yemek yiyince sonra yiyemiyoruz. Yerimiz kalmıyor. Şöyle her yerde, şehrin her yerinde çimliler var. Bir de yani Bunu bizim çok fazla çeşit var. buraya koyarız hemen. Prag vlogumuzdan bilirsiniz. Geçen yıl çekmiştik. Oraya bir gidin. O videoyu da izleyin Prag şehriyle. Orada da çemni deniyorduk. Çemni yani neyse. Orada da lezzetliydi ama ana vatanı burası. Sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar tabii ki tabak ya da sigara reklamı yapmayacağım. Ama alkol de aynı şekilde. Ne bileyim işte genç gence çıkıp dışarıya akşam bir şey içmek isterseniz, sigara kullanıyorsanız falan. Burada sigara dükkanları kapalı bir şekilde. Bizdeki gibi. Gizli saklı gibi böyle Hı. aslında. Bizdeki tekel mantığında bizde de camları artık şey yapıyorlar ya. Türkiye'de de hani Aynen. izole ediyorlar ya. Yani öyle ararsanız Çok zor bulduk. Bulamadık. tabak D ile başlayan bir şey var yani bilginize. Hani aramayın, böyle açıkta değil yani. Olduğumuz yerin konumunu net bir şekilde belirtmek isterdim ama burada bir hayli zor bunları Ama şurada okumak. bakar mısın? Dikiltaş bak. Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikiltaş'ın minyatürü var burada. Evet. Bu arada neresiymiş okumaya çalışıyorum. Sizent Istvan Basilika. Bazilika. O da şu ünlü kilise. Çok heybetli duruyor buradan. Bakın. Bir bana bakın, bir kiliseye bakın. Bir bana bakın, bir kiliseye bakın. Görüyorsunuz heybetini. Yani benim heybetim ayrı, kilisenin Ve heybeti onun ayrı. heybeti tabii ki ayrı. Ama Heybet kusuyoruz. buranın şöyle, hatta ben yapayım bir dakika. Böyle akşamdan ışıklandırması buranın çok güzel oluyor. O yüzden size akşamda biraz etrafı göstermek istedik. Bu basilikanın olduğu yer aslında kocaman bir meydan ve şöyle bir ayrıntı vereyim size. Kışın Christmas market zamanına gel zaman en büyük Christmas pazarı buraya kuruluyor. Ve aynı Berlin'deki ışık gösterisi gibi bu kiliseye ışık yansıtıyorlar. Aynen öyle. Süper. Bak, ego sum via veritas et vita. Ne demek o? Latince bilenler yorumlarda buluşalım. Tamam. Evet ve burası koskocaman bir meydan. Benim dediğim o bistro, sizi getirmek istediğim restoran şu köşedeki restoran. Bu kenardan bir gösterelim derim. Çünkü oranın da şarap çeşitleri çok fazla ve porsiyonları büyük ve tekrardan da çok uygun bir yer. Gelelim. Şu an böyle bir yerdeyiz. Bence meydana yakın yerlerden hediyelikler almayın. Evet ya, demin girdik, şimdi çekmedik de hiç müşteri yoktu. Bütün herkes bize bakıyordu. Ya 20 euroya kupa satıyorlar.
Dalga mı geçiyorsunuz? Daha böyle aralardan, sokaklardan, Aynen. içeriden, bir yerlerden kendi Var ama zamanına var ya tanı- şey gibi biraz daha burası. Aslında Prag gibi. Prag'da da şeydi ya. Aha, merkezden uzaklaşmış Evet ya. yani örnek veriyorum 20-25 euroya Aynen da abi. mesela burger satıyorlardı. Biraz lokal bir yere girdiğinizde 5 euroya karnınızı doyuruyordunuz. Aynen. Biraz onun gibi yani. Yarın zaten sizi de götüreceğim. Siz de geleceksiniz. Büyük bir ünlü paprika pazarına gideceğiz. Ve onun olduğu sokakta da daha böyle yerel lokal hediyelikler de var. Onların da oradan konumunu alırız yarın zaten size bildiriyor oluruz. Dolu yani her yer ve Arkadaşlar bu oturuyorlar. arada burası. Rezervasyon yapmanıza gerek yok. Eğer içeride boş yer varsa şey yapabilirsiniz. Takılabilirsiniz yani. Şurada da bir bar varmış. Bar Evet yazıyor. orayı... Bar. Bar. Şöyle zoomlayalım. Bar. Bar. Buraya bir eko alabilir miyiz lütfen? Bar. Bak şurada da çok güzel. Japanica. Japanica var. Şeyi bu arada biz çok seviyoruz. Ben çok seviyorum en azından. Muhtemelen sen de sevmişsindir. Yeme içme konusunda çeşit sınırsız. Evet çok fazla mesela dönerci de var. Girosçu var. Yani burada belli ki çok fazla milletten insan yaşıyor ve herkesin bir mutfağı var. Tay mesela çok fazla ben Tay Evet. mutfağı gördüm. Ama konsept o dizayn olarak da çok iyiler. güzeller, evet. Yani mutlaka bizim Türkiye'deki gibi dışarıda oturma alanları var, ısıtıcı var. Çok bak mesela şu normal bir Japon mutfağı arkadaşlar dışarıda cam ekran yapmışlar. Hani içeridesiniz ama hani dışarıyı görüyorsunuz. Evet. Bu arada cidden şöyle bir şey veririm. Ben hani restoran sektörüne en azından öyle bir işletme sektöründen gelmiyoruz ama Şu arkanın heybetinle bir geç bakayım da heybetimle orada bir geçeyim. konuş. Heh. Türkiye'de restoran açacak yeni bir fikir düşünen insanlar bu şehri cidden gastronomi anlamında ve konsept anlamında ziyaret edebilirler. Çünkü sabah gittiğimiz kafede, senin bizi götürdüğün Scruton. kafede, orası da çok güzeldi. Konsept olarak da çok Evet. güzeldi. Renkleri olarak da, dizayn, tasarım olarak da çok güzeldi. Deminden beri gezdiğimiz yerlerdeki tasarımlar da çok güzel. Burası bir fikir İçim olabilir açılıyor yani. Bu yani. şehir bir fikir Ben buraya bak oluşturabilir. aynen. Mesela ben buraya geldiğimde cidden X bir mekanda oturup her yerde ben zevk alabileceğimi düşünüyorum Budapeşte Bak de. mesela şurada da fabrika var. Bak hepsi böyle güzel yani logoları yani güzel. ilgi çekiyor. İçerilerinin tasarımlar güzel. Güzel ışıklar geliyor. En azından akşamları güzel gözüküyor. Bir güzel bir şey yapmışlar yani. Ambiyance. Ambiyancı. Mua. Şu an nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama kaybolmayacağımıza garanti verebilirim. Bence şöyle bir gezelim. Bir sokaklarında kaybolalım. Sokaklarında kaybolalım diyorum. Baksana şu arkadan görüntüye. Abi sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Arkanda Şöyle yapalım da tapasçı var. sanki şey olmasın Evet. ona çekiyormuş gibi. Isıtıcı var gördünüz mü? Almanya'ya da şunlardan getirin de dışarıda oturalım. Sayın yetkililer, sayın besmenler açar mısınız kapıyı? Bak ısıtıcıya bak. Bak ısıtıcı var. Biraz- Yine bir ısıtıcı var. Bak kültür ya kültür nereymiş böyle non-losamis abi her yer çok güzel ya yalvarıyorum bayılıyorum Budapeşte Bak şurada sana da ya. var güzel bir yer. Ve ışıklı cidden bu şehir gece çok keyifli bir şehirmiş. Korsan barı mı burası? Neresi? Harbiden baksana. Etlap diye bir yer galiba abi yalnız şey İçerisi de güzelmiş. ya baksana bir dur şu köşede göstersene bak insanlar Evet, şarap içiyor hoppa karşıda. hoppa bistro Burası da böyle baksana ışıklı. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Ben Bu kadar bunu yer anlamıyorum. varken. Evet ben bunu anlamıyorum abi. Hani ne yapıyorlar? Bedava yemek mi veriyorlar? Aşev mi orası? Bir insan neden sıra bekler? yine bir lokal insan yemek için ya, neden sıra yine bekler? lokal. Muhtemelen YouTube'da herkesin bahsettiği, bizim Popi. de sabah yaptığımız gibi. Popi olan. Muhtemelen o tarz bir yerdir diye düşünüyorum. Demin lokantanın adını Etlap zannettim. Meğersem Etlap menü demekmiş arkadaşlar. Evet, Retes şart. Buradaki taksiler cidden Uber ve Bolt sürekli. Şurada üzerinde görüyorsunuz şeyleri. Belli ki gelişmiş bu sistemde. Biz Evet. bilmedik henüz ama. Normal zaten Bolt indiliyse Aa bak size gereksiz bir bilgi vereyim. Şu Lumas dediğimiz şirket Berlin'de de var ofisleri. Ve böyle sanat sepet işleri satıyorlar. Ve ben Almanya'ya geleceğim zaman bu adamlarla iş için online shoplarının yönetimi için görüşmüştüm. Ne yazık ki o sürede olmamıştı. Sonra catering işine girdik. Ama böyle gereksiz bir bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Şimdi biz nereye getirdiniz Ece Hanım? Liberty Square, Özgürlük Meydanı. Özgürlük Meydanı'ndayız arkadaşlar. Şurası. Keyifli bir şehir. Yürümesi, evet. akşamları da o. Çok Şimdi güzel. görüyorsunuz. Bakın orada çok güzel bir bina var. Mükemmel ışıklandırma. Burada bir anıt var. Şimdi birazdan buraya da geleceğiz. Şurada tam karşısında bir tane daha var. Şurası da büyük ihtimal arkası hemen meydan. Burada ne yapmışlar? Onu anladım. Ben de ona bakıyorum da burası zaten yani özgürlük de. Şimdi bak şurada bir beyin fırtınası Evet, beyin yapalım. fırtınası yapalım. Özgürlük meydanı muhtemelen ölen bir şekilde kötü bir şekilde vefat eden insanların anısının olduğu, insanların yani şey yaptığı, yas tuttuğu bir köşe diye yorumladım ben. Evet. Çünkü bak Valiz şurada- ve ayakkabı zaten direkt Yahudi katliamının Mesela bak
Michelin Şey diyor direkt, sembolü. diverse seasons of blue. Yani anladın mı? Şey. Bu şekilde arkadaşlar Evet şeyler bak var. ya. Jews place in the ghetto are integrated about the transfer in the... Aynen öyle. Evet, burada böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir hatıra duvarı mı diyelim. Bir anıt gibi şu özgürlük anıtının önüne böyle bir şey yapmışlar. Çeşitli şeyler de duruyor. Valizler, ayakkabılar, kitaplar, resimler, fotoğraflar. Şimdi bak bu hemen bu meydan. Ece Hanım bir şey keşfetti. Burada Flava diye bir mekan var ve Michelin restoranı 2023 ve 2024. Bu arada size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hani 2023'te almış, 2020'de Michelin almış ama fiyatlar hala gelip çok yiyip şeyli. oturabileceğiniz tarzda. Hani Michelin sen giremezsin, senin paran yok tarzında bir şey yok cidden. Bu çok iyi bir şey bence. Ama bu Avrupa'da genel olarak olan bir kültür. Dikkat et. Avrupa'da Bu olan bir olay kültür değil benim mi? çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani hangi meslekten olursan ol, ne yaparsan ya. Sen de Michelin lokantasında buraya gelip Budapest'te yemek yiyebiliriz. Şu güzelliğe bakar mısın? Bir de şu güzelliğe bakar mısın? Hemen üstüme alınırım. İki güzellik yan yana. Prima'dan çıktık. Prima buranın yerel marketi gibi. Tam arkamızda göster. Şu köşede değil mi? Evet orada O tam arkamda. odaklamıyor tabii ama neyse burada Aldi, Lidl falan aslında diğer yerler de var. Ya oradan da alabilirsiniz ama kaç tane bira aldık? 6 alkollü, 2 alkolsüz 8 tane bira aldık. 8 tane biraya burada 10 euro verdik. Evet 10 euro civarında bir para verdik. Ve gerçekten güzel. Buraya geldiğiniz zamanlarda Airbnb'de kalıyorsanız şey yapabilirsiniz abi, doldurup takılabilirsiniz yani. Çok keyifli. Şimdi böyle random, hiç ilgi çekici olmayan bir yere oturma gibi bir planımız var. Biz çünkü severiz. Bunu ayrıca Prag'da da yapmıştık. Evet yerel bir yer arıyoruz. Yoksa gerçekten çok fazla yer var oturabileceğiniz. Muhtemelen yarın daha yerel olmayan turistik bir yere oturuyoruz diye düşünüyorum. Bu sabah yaptığımız gibi ama bugün daha sonrasında arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz. Çünkü arkadaşlarımız bize eşlik edemediler bu akşam. Evet. Çünkü Minel bebiş uyudu. Onların Hazırlık yanına yapamadık. gideceğiz. Evet. O yüzden de. Elimizde poşetlerle. Ama çok güzel bakın. Bu arada demin önünden yürüdük bu binanın. O yüzden görmemiştik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dur bakayım şöyle bir geçeyim. Yunan sütunları. Yani karanlık pek gözükmüyor ama sabah da belki gösteririz. Çok güzel bu bina. Gerçekten şahane. İhtişams. Bakın burada böyle kilise. Bu arada bütün yapıları neredeyse aydınlatıyorlar. Bunu fark ettik. Bir de şöyle bir sokakları var bak. Fashion Street Budapest. Modanın kalbi Budapest'te atıyor. Evet, gerçekten. Şiverinden sonraki ikinci Modanın- durağımız. Modanın kalbi Budapest'te. Şöyle gösterelim. Burası ünlü bir sokakmış. Bu arada biz tabii Almanya'da çok fazla Starbucks görmüyoruz. Ama burada Starbucks çok fazla ve yani nehrin orada bile, suyun kenarında bile öyle bir Starbucks yapmışlar ki abi. Evet bu arada bu yani evden çıktık şu turu atıyoruz şöyle. Bu gördüğümüz 4. Starbucks falan. Evet ve bu arada olduğumuz konumu şuradan anlayabilirsiniz aslında. Sinagog, en büyük sinagogun orada. En yakın yerler. Onun etrafındayız yani aslında Ay. şehir meydanının Aynen etrafında öyle. dolanıyoruz. Zaten dükkanlar bir seviye atladı. Evet. Seksi bir bina, kult bir bina. Sky Bar. Bak sabah gösterdiğimiz Sky Bar şey olmuş, parlamış. Evet orada. Gördünüz mü Sky Bar? Bir yere geldik. Kakas. Adı Kakas. Aşırı lokal. Hiç böyle lüks beklentiniz olmasın. Aşırı önünde otobüs durağı falan var. Ve buranın lokal birasını istedik. Şimdi onu içeceğiz. Sinagog. Arkası da güzel renkli bayağı. Evet bu arada. ama yani demin gösterdiğimiz yerlerle alakası yok öyle söyleyeyim ama çok tatlı. Hemen yanında da pizzacı var. Muhtemelen giderken de bir dilim pizza alırız. Bir şekilde. Bu arada şöyle söyleyeyim. 2.600 4'e bölün 6 euro Güzelmiş falan bira bu 2 arada. bira. Şöyle büyük 2 bira 6 euro. Breher buranın markası. Gayet güzel. Breher. Evet. Neydi? Angry bira dedi. Angry bira dedim. Angry. Bizi angry kızgın bira. Angry bira. Bu videoyu burada bitiriyoruz çünkü gezimiz çok uzun sürüyor. O yüzden devamı bir sonraki videoda olacak. İki parta böleceğiz arkadaşlar. Çok konuşmuşuz. Kesmek de istemedik. Umarım zevk almışsınızdır bizimle gezerken. Şimdiye kadar ve bir sonraki videoda da çok daha güzel yerler keşfettik. öyle. Takipte kalın.